John Wayne Gacy, Chicago doğumlu bir Amerikan seri katil ve cinsel suçlu, 1972-1978 yılları arasında en az 33 genç erkeği ve çocuğu tecavüz, işkence ve öldürme suçlarıyla karanlık bir tablo çizmeye başladı. Bu korkunç seri, bir kasaba evinde, sıradan bir rançestil evin içinde gizlendi. Peki, bu evin içinde saklanan dehşet ne kadar derindi? Gacy'nin evinin bodrum katındaki dar bir tünelde, 26 kurbanının cesedi gizlice gömülmüş, 3 kurban ise mülkün başka bir köşesine gömülmüş. Bu korkunç mezarlar, bir ailenin mutlu akşam yemeklerinden çok uzakta, sessiz bir dehşet barındırıyordu. Bu gömülü sırlar, bir sonraki adımda suya atılan 4 kurbanla nasıl bir bağlantı kuracak? Mahkeme salonunda, Gacy 33 cinayetten hüküm giymişti, 13 Mart 1980 tarihinde ölüm cezasına çarptırıldı. Bu karar, toplumu bir daha asla unutmayacak bir adım olarak kayıtlara geçti. Ancak ölüm cezasının uygulanacağı tarih hala bir sır gibi gizemini koruyor, bu gizem, adaletin ne zaman geldiğini merak ettiriyor. Mayıs 10, 1994 tarihinde, Stateville Düzeltme Merkezi'nde ölümcül bir iğneyle hayatını kaybeden Gacy, cezasının nihai uygulanışını gördü. Bu son, uzun yıllar süren bir kabusun kapanışı gibiydi, fakat hala birçok soru işareti bırakıyordu. Acaba bu son, kurbanların ailelerine bir teselli getirecek miydi? Gacy, 17 Mart 1942'de Chicago Edgewater Hastanesi'nde dünyaya geldi, babası bir otomotiv tamircisi ve İlk Dünya Savaşı gazisi, annesi ise ev hanımıydı. Polonya ve Danimarka kökenli bu aile, Katolik inancını benimsemişti. Çocukluk yıllarında aşırı kilolu ve atletik olmayan bir bedenle, kalp rahatsızlığıyla mücadele etti, bu durum ilerideki trajediyi nasıl etkiledi? Okul çağında 4. sınıfta başlayan baygınlık nöbetleri, 1957'de patlamış bir apandisin ardından hastaneye kaldırılmasıyla daha da belirginleşti. Bu sağlık sorunları, genç Gacy'nin yaşamını şekillendiren ilk kırılma noktalarından biriydi. Peki, bu erken dönem sağlık problemleri onun ilerideki davranışlarını nasıl yönlendirdi? Gacy, gençliğinde 3 ay boyunca bir morgda çalıştı, ardından 1963'te Northeastern Business College'dan mezun oldu ve aynı yıl Nunn Show Company'de yönetim stajyeri olarak işe başladı. Bu iş deneyimleri, onun sosyal becerilerini ve ikna yeteneğini geliştirdi, ilerideki suçlarını planlamasında bir araç haline geldi. Şimdi, bu kariyer basamakları nasıl bir karanlık yola dönüştü? 1964'te Springfield, Illinois'a satış temsilcisi olarak transfer edilen Gacy, aynı yıl Marlin Mears ile nişanlandı ve Oasis yerel şubesine katıldı. Bu dönemde ikinci homoseksüel deneyimini yaşayan Gacy, 1965'te Illinois'in en seçkin 3 öcesi arasında gösterildi. Bu sosyal yükseliş, toplumsal maskesinin ardında neyi saklıyordu? 1966 ve 1967 yıllarında 2 çocuk babası olan Gacy, Waterloo, Iva'da 3 KFC restoranını yönetti ve 1967'de Waterloo Öcesi'nin Outstanding Vice-President seçildi. Bu başarılar, dışarıdan bakıldığında bir iş adamının yükselişini gösterirken, içindeki karanlık birikimin habercisiydi. Bu ikili hayat, bir sonraki suç dalgasının tohumlarını nasıl ekmişti? Ağustos 1967'de 15 yaşındaki Donald Voorhees cinsel saldırıda bulunan Gacy, Mart 1968'de aynı yıl 16 yaşındaki Edward L.'ye yönelik saldırı girişimiyle tutuklandı. Mayıs 10, 1968'de sodomi suçlamasıyla resmi olarak tutuklandı ve aynı yıl içinde psikiyatrik değerlendirme zorunluluğu getirildi. Bu yasal süreç, onun suçlarını kamusal alana taşıdı, bir sonraki adımda mahkeme ne karar verecek? Kasım 7, 1968'de bir sodomi suçundan suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Gacy, aynı gün eşi tarafından boşanma davası açıldı, boşanma ise 18 Eylül 1969'da kesinleşti. Bu kişisel çöküş, babasının 24 Aralık 1969'da sirozdan ölümüyle birleşince Gacy'nin iç dünyasında bir çöküş dalgası yarattı. Bu çöküş, sonraki kanlı eylemlere nasıl zemin hazırladı?
Tüm bu karanlık geçmişin ardından, Gaci'nin 1972-1978 yılları arasındaki seri cinayetleri, adeta bir kabusun doruk noktasına ulaştı, 33 kurbanın hayatı, onun evinin gölgelerinde silindi. Sonunda mahkumiyet, ölüm cezası ve infazla sonuçlanan bu trajedi, hala gerçekten ne oldu sorusunu izleyicinin zihninde yankılandırıyor. Bu soruya cevap, belgeselin son sahnesinde yeniden yüzleşeceğiz.